Günaydın, günaydın canlar, günaydın. Aslında utanç kitabımı biliyorsunuz ya, burada geçen hayatların başlarından geçen öyküler var hastalarımın. Gerçek yaşam öyküleri var. Dramatik olanlar var, travmatik olanlar var, trajikomik olanlar var. Ama size şunu söyleyeyim. Hepsinde bir hayat hikayesi, hepsinin özelinde hep bir geç kalınmışlık var. Bir tane hikayenin başını okumak istiyorum size. Sonra da bu bölümde anlatacağım konuya döneceğim. Kökünde hastalık olan ağaçların dalları rüzgarı layığınca selamlayamıyor ve meyveye duramıyor. Ağaç da, insan da iyileşmeye gönül vermeli. Yani bunu istemeli. Şimdi bu hikayeyi yazdığım sevgili Sevim, 3 jenerasyon yani babaannesi, annesi ve kendisine neşter değdirdiğim bir aile. Babaannesinin idrar kesesi ameliyatını, idrar kaçırma ameliyatını yaptım. Annesinin miyom ameliyatını yaptım. Kendisinin de çocuklarını doğurdum. Şöyle başlıyordu. Annesiyle babasını şehirdeki tren garına götüren araba uzaklaşırken babaannesinin eteklerine yapışmış duruyordu. Ağlıyordu. Kalbindeki kuşun kanatları kırık, gözyaşları buzdan bir dağ ama erimeyen. Dünyada en sevdikleri tarafından terk ediliyordu. Travmatik bir hikayesi vardı. İnşallah okursanız görürsünüz ama bugünün konusunu aslında babaannesinin ameliyatından yapmak istedim. Yani birazcık idrar kaçırma problemlerinden bahsetmek istedim. Çünkü idrar kaçırma asla kader değildir. Ve bunu bir slogan olarak yazmak istiyorum. Çünkü eminim annenizde idrar kaçırma olabilir, kardeşinizde idrar kaçırma olabilir, komşunuzda idrar kaçırma olabilir, kızınızda olabilir, sınıf arkadaşınızda olabilir. Herkeste idrar kaçırma olabilir. Tamam. Peki onlarda var diye bunu neden normalleştiriyorsunuz? İdrar kaçırmanız olmayacak hangi yaşta olursanız olun. Öncelikle şöyle bilimsel bir veriyle gireyim size. O kadar çok idrar kaçırma problemi var ki, o kadar çok. Ve hayatının bir döneminde idrar kaçırma problemi bir çalışmada neredeyse %25. Yani 4 kadın yan yana geldiğimizde bu stüdyodaki gibi bir kadında mutlaka idrar kaçırma var. Bu kadar fazla oranda görülen bir sorunu siz sorun olarak görmeyip normalleştiriyorsunuz. Hocam şu kadarcık bir damla kaçtı. Normal. Hayır, normal değil. Şu kadarcık da damla kaçmaması lazım. İdrar kaçırma olmaması lazım. İdrar kaçırmada az ya da çok yoktur. Bunu hep söylüyorum. Var ya da yok vardır. Yani siz çok az da idrar kaçırıyorsanız bu normal değildir. Şimdi bunun patolojik olmadığını bastıra anlatıyorum size. İdrar kaçıramazsınız, lütfen kendinize bakın ve kontrol edin diye. Aslında kaç çeşit idrar kaçırma, biz neye idrar kaçırma diyoruz? Bunu bir anlatmam lazım muhtemelen size. Şimdi bakın, genel manada 3'e ayıralım idrar kaçırmayı. Bir tanesi şu, hocam öksürdüğümde, hapşurduğumda, hopladığımda, zıpladığımda, tromboline çıktığımda ben idrar kaçırıyorum. Bu hani streste olduğunuzda, bir şeyleri kastığınızda anatomik bir problemden kaynaklı idrar kaçırma, stres dediğimiz. Bu bir patolojidir. Ama Gökçen hocam ben trombolinden atlamasam idrar kaçırmıyorum. Atladığında kaçırıyorsun. O zaman sorun var. Peki Gökçen hocam ben ip hoplamasam idrar kaçırmıyorum. Peki sorun mu bu? Sorun. Çünkü idrar kaçırdığında kaçırıyorsun. Bunu yazdım bir kenara. Eğer böyle bir probleminiz varsa bu bir patolojikti. Mutlaka hekiminize gidiyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, mesela bunu o kadar çok rastlıyorum ki tam evin kapısını açtım, sanki beyin bunu biliyor, tuvalete tam açarken kaçırıyorum Gökçen hocam. 1-2 damla, yani yetişemiyorum. O asansör düğmesinin böyle işaretini biliyor sanki beyin. Yani sanki yetişme konusunda sıkıntı yaratıyor bana ama bazen yapıyorum ama bazen yetişemiyorum. Sorun mu?
sorun. Bu da bir problemdir. Aslında bu birazcık nasıl biraz öncekini bu hoplarken, zıplarken, gülerken o idrar torbasının anatomik bir defekti var dediğim, bunda da yani yetişememe probleminde de beyinle idrar torbası arasındaki iletişim kopukluğuyla alakalıdır. Bu birazcık daha yaş ortalaması yüksek, birazcık daha ileri yaşlarda gördüğümüz bir problemdir. Bir de bu ikisi de olan hastalarım var. Diyor ki mesela, ya Gökçen hocam ben geliyorum diyor, öksürdüğümde de kaçırıyorum diyor, tuvalete yetişememek de var bende diyor, her şey var diyor. Peki diyorum bu saate kadar neredeydin? Ben 30 yıldır böyleyim diyor. Şimdi burada ben hastalarıma genelde muayenehaneye, kliniğe gelen hastalarıma çok kızıyorum. Diyorum ki niye geç kalıyorsunuz? Neden geç kalıyorsunuz? Hiçbir şey için geç kalmamanız lazım. Hele sağlık için hiç. İdrar kaçırma bir problemdir. Hangi yerde, nerede, ne zaman, nasıl olursa olsun hiçbir önemi yoktur. Siz hekime geleceksiniz. Nokta. Peki başka problemi olanlar oluyor mu? Var. Tabii ki sadece illa bu hoplama zıplama değil. Tuvalete yetişememe değil. Ne olabilir mesela? Diyor ki hasta, hocam su içiyorum hemen tuvalete gidiyorum. Bu da bir problem. Sizin normalde bir bekleme sürenizin olması lazım. Gel, seni değerlendirmem, muayene etmem ve mutlaka bir problem mi var bakmam lazım. 2. Gökçen hocam tuvalete gittim, tam idrarımı yaptım ama bitmiyor. Sürekli oturuyorum, bitmesi için bekliyorum ve uzun bir süre alıyor. Bu da bir problem. Peki tam idrarımı bitirdim, iç çamaşırımı çekeceğim hocam, son 1-2 damla tekrardan ya tuvalete düşüyor ya da iç çamaşırıma damlıyor. Bu da bir problem. Mesela ya da Gökçen hocam tam idrarımı yapıyorum ama zor yapıyorum. Yandan mutlaka bastırmam gerekiyor. Hani o anatomiyi ayarlayabilmem için. Bu da bir problem mi? Bu da bir problem. Çünkü anatomik olarak yerinde olmayan idrar kesesini sen bastırarak ya da ittirerek normal yerine alıyorsun ve idrarın akmasını kolaylaştırıyorsun. Bu da çok önemli. Şimdi bunlardan herhangi biri ya da birden fazlası olabilir. Bana diyorsunuz ki Gökçen hocam bu benim hayatımı etkiliyor. Bir insanda idrar kaçırma onun sosyal hayatını da normal hayatını da etkiler arkadaşlar. O yüzden de böyle bir problem olduğunda öncelikle mutlaka siz hekiminize gideceksiniz. Hekiminiz sizi oturttu. Bu soruları sırayla sordu. Dedi ki şu var mı, bu şikayetin var mı? Biraz önce saydıklarım. Burada hekiminiz sizin hangi tür idrar kaçırmanızı olduğunu tespit eder. Tespit ettikten sonra hadi gel seni bir muayene edeyim der. Ve muayene sizin o çok korktuğunuz, şu hani acı olacak dediğiniz, endişelendiğiniz o masamıza oturtur. Ve çatal diyorsunuz ya siz, o çatala oturtur ve o çatalda hadi bakalım muayene edelim der. Ben genelde hastalarıma aynamı veririm. Hadi al bu aynayı da bir birlikte bakalım derim. Ve litotomi pozisyonda elimizde ayna varken hastamızı ıkındırırız, öksürtürüz, gıdıklarız, güldürürüz, her şeyi yaparız. Ve orada acaba idrar torbasında bir sarkma var mı, anatomide bir problem var mı onu tespit ederiz. Bakarız ne olabilir ki? Ne olabilir? Şimdi şu anatomiyi hemen 2 dakikada anlatayım. Kafanızda yer etmesini istiyorum. Hep diyorum ya size, normali bilirseniz anormali tespit edersiniz. Neydi? Hep anlatıyorum. Önde rahmimiz var. Onun ön komşusu idrar torbası. Onun arka komşusu bağırsaklar. Normalde bunlar yerindedir. Ama bazı durumlar nedir? Doğumlar, normal doğumlar, zorlu doğumlar, çoklu doğumlar, ikiz gebelik, üçüz gebelik, iri bebelerin doğması gibi, astım gibi, alerji gibi, sigara kullanma gibi bunu uzatabilirim. Çeşitli sebeplerden dolayı normalde bu organların asılı olduğu yerlerden o askı aşağı doğru indiğinde yerinden olur ve aşağı doğru kayar. İdrar torbası da kayabilir,
Bağırsakta alttan üste kayar. İşte bunlara biz sarkma diyoruz. Özellikle idrar torbasını çok rastlıyoruz. Doğum yapan, mesela 4 kilo bebek doğuracak ve normal doğuracak. Öyle karar verildi. Yukarıdan, karnından bastırmalar, alttan biz normalde çok yırtılma olmasın diye bir kesi yaparız. Bu kesi yapılmadığında ya da çok vakum kullandığında kolay doğum olsun diye ya da forceps kullanıldığında işte genital bölgenin o alanlarına biz travma yaratırız ve bu da maalesef böyle sarkmalara sebep olabilir. Muayene masasına yatırdım, ıkındırdım ve idrar torbası normalde o kanalda durması lazım. Anatominin normali budur. Eğer ıkındığımızda o idrar torbası geliyor ve o kanaldan dışarıya doğru çıkıyorsa o zaman biz bunu derecelendiririz. Deriz ki bu idrar torbanda sarkma var. Şu derecede sarkma var. Sana şunu yapmamız lazım. İdrar torbanda şu kadarlık bir derece var. Sana bunu yapmam lazım. Bu değerlendirmeyi mutlaka yaparız ve sonuçta hastamız sebebi ortaya çıkar. Acaba idrar torbasına sarkma mı var? Acaba beyinle sinir arasında, idrar torbası arasındaki sinirlerde bir sıkıntı mı var? Acaba sende başka bir problem mi var? Olabilir. Olabilir. Mesela diyabet olanlarda, şeker hastalığı olanlarda ya da sistemik bazı problemleri olanlarda idrar kaçırmayı çok görüyoruz. O yüzden mutlaka değerlendiririz. Bunları hekiminiz size ayrı ayrı soracaktır. Peki idrar torbası problemlerinde hasta geldi, değerlendirdik, tanı koydu. Evet sende problem var dedik. Tedaviyi ne yapacağız? Çok çeşitli tedaviler var. İlaç tedavisinden tutun arkadaşlar, pelvik tabanları güçlendirici bazı hareketlere, Kegel diyoruz bunlara. O kaslar, şunu unutmayın lütfen. Biz kasları kastığımızda ve orayı güçlendirdiğimizde ne kadar güçlü tutarsak öyle söyleyelim, bu sarkma az olur ya da olmaz. O yüzden illa bir şikayetiniz olduğunda değil, baştan başlamak lazım bu pelvik kaslarınızı güçlendirmeye. Sizden önemli rica ediyorum. Peki hastamız geldi. Erken evre ben yakaladım ve dedim ki aferin sana, çok erken gelmişsin ve yavaş yavaş sarkmaya başlamış. Biz bunu durdurabiliriz. Şu egzersizleri yap. İnşallah diğer programlarda özellikle pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizleri çok önemsiyorum. Özellikle genital estetikle uğraşan ve idrar kesesi ameliyatları yapan bir hekim olarak ve bunu ayrıntılı olarak değerlendirmek istiyorum. Sadece bir konuyu buna ayırmak istiyorum, bir bölümü. Şimdi dedim ki bu egzersizleri yap. Günde 3 defa yap. Sabah, öğle, akşam. Bunu burada tutalım ki, bu idrar torbasını burada tutalım ki sana ameliyat yapmayayım. Sana başka bir ilaç vermeyeyim ya da seni başka bir şeye göndermeyeyim. O yüzden siz bunu kullan, sabahleyin 10 defa, öğlen 10 defa, akşam 10 defa. Böyle travmatik bir şekilde bu egzersizlere uyman lazım. Bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu o idrar torbası aşağı doğru gelmiyor, orada kalıyor ve şikayetler yavaş yavaş elimine olabiliyor. Peki hasta geldi ve ben bu egzersizlerle onu toparlayamayacağım. Onu gördüm bir hekim olarak. O zaman diyorum ki hastama, geç kalmışsın. Sen 30 yıldır neredeydin? Sen 20 yıldır neredeydin? Sen 3 yıldır neredeydin? Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir yerde start alındıysa o dokudaki gevşeme, o bağ dokunun gevşemesi alır başını gider. İdrar torbası sarkmaları travmatik ilerler. Arkadaşlar bunu lütfen dikkat edin buna. Eğer siz bunu önemsemezseniz başka dertlerle karşınıza gelir. Mesela Gökçen hocam, benim 6 ay önce hiçbir problemim yoktu, hiçbir şikayetim yoktu ama genital bölgemde altında elime gelen bir kitle oldu. Aslında bu
2 yıl önce de vardı ama sen fark etmemiştin. Çünkü kendine bakmıyordun. O aynayı alıp da ıkınıp kendine bakmıyordun. Bu kadar kısa sürede böyle bir kitle elinize gelmez. Pimpon topu gibi bir görüntü var. Gökçen hocam siz söylüyorsunuz ya hep, orada bir et parçası çıkıyor. Hatta ben elimle ittirme ihtiyacı duyuyorum onu. İşte idrar torbanız olabilir. Ve biliyor musunuz? Benim birçok çeşitli ameliyat var. Eğer geç kalırsanız, idrar torbası problemlerinde, idrar kaçırma problemlerinde ameliyatların başarı oranları yüksektir, yüz güldürücüdür, hasta mutlu olur. Der ki mesela, Gökçen hocam ameliyattan sonra hiç idrar kaçırmıyorum. Gökçen hocam çok iyiyim, artık AVM'ye gitmeden tuvalete gitmiyorum ya da AVM'deki tuvaletleri bilmiyorum artık. Ya da şehirler arası tuvaletlerde o dinlenme tesislerindeki tuvaletlere gitmiyorum, eşim gidiyor artık. Ben de gülüyorum onlara. Böyle gelenler var ama eğer geç kaldıysanız o zaman ben muhteşem bir ameliyat da yapsam size, keyifli bir süreç de geçirsek ama başarı oranları düşebilir. Çünkü bizim ameliyatlardaki başarı oranı biraz da sizin idrar torbanızla, birazcık da o sarkmayla da ilgilidir. Lütfen rica ediyorum, geç kalmadan bu probleminiz varsa hekiminize gidin. Özellikle tuvalete yetişememe kısmında ilaçları tercih ediyoruz. Bu sinirlerle ilgili problem olduğu için şu ilacı kullan diyoruz. Eğer böyle bir problem var ve bunu çözemediysek başka bir ilaca geçiyoruz. Bu ilaçların genelde hastalar şikayetlerle gelir. Ağız kuruluğu yaptı Gökçen hocam, kabızlık yaptı, göz kuruluğu yaptı der ama bazen kar zarar yapmamız gerekebilir. Bazen de hem ameliyat yapıyoruz hem ilaç kullanıyoruz. Peki esas bir şey daha söylemek istiyorum size. O kadar çok sarkması olmuş ki ve kendini o kadar çok görmezden gelmiş ki teyzeciğim, 70 yaşında, 73 yaşında artık rahimle birlikte çıkmış idrar torbası. Ben ne kadar alttan itersem iteyim, ne kadar bacaklara asarsam asayım, mecbur bu yapacağım ameliyatlar işe yaramayabilir, başarı oranı düşebilir. İşte o zaman mecbur karından, kapalı ya da açık, ki daha çok kapalı tercih ediyoruz, kapalı böyle deliklerle girip 4-5 delikle ya da 3-4 delikle girip idrar torbasını ve rahmi çekmemiz gerekebiliyor. Bu zor bir ameliyat. Bu diğer idrar torbası ameliyatlarından daha zor bir ameliyat ve başarı oranı diğerleriyle kıyasladığında daha düşük. İşte buna ulaşmamak adına ne diyorum? 2 ayda bir o ayna alınacak ve kendimizi muayene edeceğiz. Orada sarkan bir doku var mı? Orada 2 ay öncesinden farklı bir yapı var mı? Benim şikayetlerimde bir değişiklik var mı? Ben önceden 10 tane idrarından öksürdüğümde hiç kaçırmıyordum. Şimdi 2 tanesini kaçırmaya başladım. Lütfen kendinizi dinleyin. Hep söylüyorum ya, siz bizim için çok önemlisiniz ama sağlıklı olmanız lazım. Ama huzurlu ve uzun ömürlü olmanız için bu muayenelerinizi aksatmamanız lazım. Peki şunu diyorsunuz. Gökçen hocam benim şikayetlerim var ama ileride tekrar edebileceğini düşünerek ameliyat olmuyorum. Hayat bir gün, o da bugündür. Hep bunu söylerim ben. Bugün şikayetiniz varsa ve sizi rahatsız ediyorsa, sizi dışarıya çıkartmıyorsa, sizi günlük aktiviteyi zorluyor ve sevdiklerinizle, dostlarınızdan ediyorsa ve mutsuz bir hale getiriyorsa, eğer hekiminiz size bu ameliyat yapılacak diyorsa lütfen ameliyatınızı olun. Ama her ameliyat çeşidi her hasta için farklıdır. O yüzden iyi değerlendirmek lazım. Hangi hastaya ne tür ameliyatlar yapılacağını bu konuda tecrübeli bir hekim. Bakın, her hekim ameliyat yapabilir ama tecrübeli bir hekim hangi hastaya hangi ameliyat yapacağını bilen hekimdir. İdrar kesesi ameliyatları, idrar torbası sorunları, idrar kaçırma o kadar uzun ki aslında bir programa sığmaz. Ama sizden önemli rica ettiğim şu: İdrar kaçırma kader değildir. Bir damla da olsa idrar kaçırma sorundur. Lütfen hekiminize başvurun.
Bu programda idrar kaçırmadan bahsettik. Gelecek hafta yine bu programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.